Merhabalar sevgili dostlar. Bayram Sohbeti programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine bizim çok değerli bir konuğumuz var. Çok önemli konulara değineceğiz. Bugün stüdyomuzda aile hekimi Doktor Yavuz Selim Sılay hocamızı ağırlıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun Salih Hocam. Öncelikle tebrik ediyorum. Gerçekten bayram boyu harika programlar yapıyorsunuz. Ben de sizin vesilenizle tüm Dost TV izleyicilerinin samimiyetle, sevgi, huzur, kardeşlik dolu bir bayram diliyorum. Özellikle kanın, gözyaşının artık ortadan kalktığı Gazze, Doğu Türkistan gibi yerlerde artık inşallah kurtuluşa ulaşıldı. Bir bayramı hepimiz için arzu ediyorum. Bu bayram vesilesiyle de davet ettiniz. Özellikle aile hekimlerini verdiğiniz değer için de tüm hekim camiamız adına teşekkür ediyorum. Birçok soru var seyircilerimizden gelen. Onlara da elimden geldiği kadar vasıtanızla cevaplamaya çalışacağım kıymetli hocam. Hocam göreviniz bizim için çok kıymetli. Hepimizi ilgilendiren konular. Özellikle ben de böyle önemli konuları seçmeye çalıştım. Çünkü son dönemlerde artık belki seyircilerimizden de mutlaka soruları olanlar olacaktır bu anlamda. Bazı cevapları en azından burada vermeye çalışalım Keyifle. birlikte inşallah. Keyifle. Büyük onur Şuradan duyarız. başlamak istiyorum. Aile hekimliği nedir hocam? Biz hangi durumlarda aile hekimine başvurmalıyız? Şöyle söyleyeyim Salih Hanım. Bireyin doğumundan önceden ölümden sonraya kadar sorumlu olan bir bilim dalından bahsediyoruz. Her yaş grubunda benim kapıdan hastam geliyor. Minik bebek de geliyor, çok yaşlı amcalar da geliyor. Tüm hedefimiz koruyucu sağlık üzerine. Yani hastalanmadan önce insanları korumak. Birinci önceliğimiz. Burada aşılar var, gebelik takibi var, bebeklerimizin çok dikkatli hemşirelerimizle beraber izlenimi var. Tüm kronik hastalıklar, şeker hastalığı, tansiyon gibi tüm kronik hastalıkların yakın takibi var. Tabii ki birçok akut olay, işte soğuk algınlığıdır, griptir ve bazen tabii ki yıllar boyu hem aileyi tanıyorsun, ailenin hekimi olarak, anneyi, babayı, dedeyi, çocuğu, tüm aileyi tanıyınca onu sosyal olarak tanıyorsun. Zor günleri oluyor. Onlara psikolojik anlamda da desteği veren bizleriz. Sahadaki 26 bin aile hekimi çok kıymetli Salih Hanım. Yine basit cerrahi işlemleri de aile hekimleri yapıyor ama temel hedefimiz biyopsikososyal olarak bir bütün olarak insanı görüp tamamıyla o aileyle beraber toplumun temeli olan aileyi korumak, onun her türlü ihtiyacını karşılamak ve gerektiğinde de tabii ki sevkini yapmak. Çünkü özellikle bir kanser, mesela biz birçok taramalar yapıyoruz. Bu taramalarda birçok kanseri, meme taraması, meme kanseri taraması, obezite, işte kardiyovasküler, diyabet taraması, bu taramalarla gerektiğinde de gerekli uzman meslektaşlarımıza onları yönlendirecek bir çalışma içindeyiz. Çok heyecan verici çünkü ben depremle beraber aile hekimi olmuş bir insanım. 2023'te deprem olunca hayatım değişti ve hekimliğe geri döndüm. Sonrasında da büyük bir aşkla 4 kuşak bizde hekimlik var. Hani dedem, annem, babam, bizler ve kızım da. Onun heyecanıyla elimizden geldiği kadar hastalarımıza Allah'ın izniyle şifa vermeye çalışıyoruz. Çok değerli hocam. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Peki hocam şimdi bulunduğumuz dönem hasebiyle aslında bahar dönemindeyiz malum ve etrafımızda çokça sıkça duyuyoruz. Çok. Yani grip mi, nezle mi, alerji mi bir mevsimsel bir rahatsızlık var. Evet, evet. Nedir bu mevsimsel hastalıklar? Biraz bu konular hakkında bilgi verebilir miyiz? Keyifle. Mükemmel bir soru çünkü şu an tam dönemi. Soğuk algınlığı yani griple bu alerjik nezle, halk arasında saman nezlesi diye geçen ikisi birbirine çok karışıyor. Ve insanlar yanlış tedavi, gereksiz antibiyotik tedavisi alabiliyorlar. Bir tarafta bunları ayırmak lazım, semptomlarına dikkat etmek lazım ve aynı zamanda da ona göre tedavi almak lazım. Genelde baktığımızda saman nezlesi daha uzun sürebiliyor. Daha temiz, beyaz bir burun akıntısı olur ve ateşle seyretmez, kas ağrıları olmaz ve daha uzun sürebilir. Bazen haftalarca sürebilir. Neden? Çevredeki işte değişik polenlerden, küften, çevreden gelen tüm değişik alerjik uyaranlardan bu olabilir. Alerjik uyaranı bulup ona karşı kendini korumak esas çözüm burada. Orman yürüyüşlerinde etkileniyorsan birazcık maskeli takacaksın veya sürekli camını açık tutuyorsan belki camdan gelen polen. Tabii ki havalandırmak lazım ama veyahut da işte evinin filtreleri olabilir bu
soğutucuların, AC'lerin veyahut da arabanın filtrelerini değiştirmek gibi. Burada yapılacak şeyler çok farklı. Ama normal bir gribal enfeksiyon dediğimiz enfeksiyonda gerçekten bakterilerle olan bir şey bu. Ve burnumuzdan genelde sarı veya yeşil akıntı olabilir. Hastalarım diyor, Yavuz hocam dayak yemiş gibiyim diyor. Yani tüm vücut ağrıları, ateş, kırgınlık ve yani çok şikayetlerle geliyorlar ve bu daha kısa sürüyor ama. 1 hafta 10 gün sürüyor. Yani burada alerjiyle grip, bazı inatçı gripler var. İnfluenza gibi virüslerle olunca biraz daha uzun sürebiliyor. Ama sonuçta biz ne yapacağız? Hepsinde aslında aşağı yukarı yapılacak şeyler benzer. Hani beslenmemize dikkat edeceğiz. Sebze meyve ağırlıklı yiyeceğiz. Antioksidan içerikli gıdalar tercih edeceğiz Salih Hanım. Bol su içeceğiz. Suyu ne yazık ki halkımız az içiyor. Yani 3 litre su içmek lazım diyorum hastalarıma, idrar yolu enfeksiyonuna gelen. İçmiyor. İnsanlar nedense daha farkında değiller, ölçmüyorlar. Uyku çok önemli bir konu. Uykularımız ne yazık ki düzenli değil. Yani erken yatıp erken kalkma, özellikle saat 10 ile 2 arasında o değerli vakitte de uyunması gerekiyor. Aslında dedelerimiz, annelerimiz gibi yaşasak, büyüklerimiz gibi. Belki bu kadar hastalanmayacağız. Aynen, aynen. Kalabalık ortamlarda bazen maske kullanımı gerekebilir. Eğer kronik hastalığı varsa, yaşlıysa, kanser hastasıysa. Şöyle diyebilir miyiz hocam, aslında dediklerinizden yola çıkarak yani bireyin kendini tanıması, bulunduğu çevre, bunlar da çok farklı önemli. şekillerde etkiliyor. Tabii ki. Yani burada kendi vücudumuzu tanımamız, çevremizi bilmemiz, neyden Kesinlikle. etkilendiğimizi tespit etmemiz de aslında çok önemli herhalde. Kesinlikle ve o çevreyi tanıyınca da mevsime uygun kıyafet de giymek önemli. Hani ani ısı değişikliklerini kendini korumak, girip çıkarken o çok önemli. Yani kendini tanırsan o zaman gerçekten daha dikkat ediyorsun. Diyorsun ha ben özellikle böyle etkilenebilirim ve ona göre kendini koruyorsun. Ve korunmak daha önemli Tabii ki, diyorsunuz. tabii ki. Ama hani şöyle diyeyim, hani grip ve soğuk algınlığının ayırt edilmesi önemli bir konu. Peki hocam, grip ve soğuk algınlığını nasıl ayırt edeceğiz? Yani şimdi her iki hastalık da aslında virüs kaynaklı, viral kaynaklı ve semptom şiddeti ve süresi farklı. Yani gördüğümüz semptomlar farklı. Grip dediğimiz şey influenza. Aniden başlıyor. Bir anda diyor hocam aniden başladı diyor. Yüksek ateş, kas, eklem ağrısı oluyor, aşırı halsizlik, titreme oluyor ve bu 1-2 hafta sürebiliyor. Ama öbür taraftan soğuk algınlığına baktığımızda çok daha hafif seyrediyor. Genelde burun tıkanıklığı, hafif ateş oluyor, hapşırık, boğaz ağrısı oluyor. Ama şöyle bir konu var, grip özellikle yaşlılarda, işte immün sistemi düşmüş, savunma sistemi baskılanmış kronik hastalarımızda çok ciddi komplikasyonlara yol açıyor. Bu da tabii ki mesela grip belirtileri varsa çok önemli. Mutlaka bir aile hekiminize gidin. Ondan gerekli tedaviyi alın, istirahatinizi yapın. Yani bu kısım önemli. Çünkü insanlar hemen beni çabucak ayağı iyileştir, hemen yarın işim var. Kendini insanlar zorluyor. Ama istirahat etmeden de geçmeyen rahatsızlıklar var. Burada da vücudun sesini dinlemek lazım. Ve aile hekiminize mutlaka danışmanız lazım. Peki hocam, korunmak önemli dediniz ya, biraz aşılardan bahsetsek. Tabii yani ki. bu konuda bence seyircilerimizin de mutlaka eksik bilgileri vardır. Kesinlikle. Çocuklarda aşı takvimi niye önemli mesela? Salih Hanım, çocuk tarafı gerçekten çok kritik bir konu. Yani baktığımızda çocuk çağı aşıları çok çeşitli. Difteri var, boğmaca, tetanos, hepatit B, kızamık, menenjit. Bunlar gerçekten her biri başlı başına çok ciddi hastalıklar. Ve bunların hepsinde sekel kalma ihtimali var. Uzun dönemde büyük sıkıntılar çıkabilir. Ve bu aşılar niye bu kadar önemli? Bu hastalıkların toplumda yayılmasına engel oluyorsunuz. Biz kul hakkına çok dikkat eden insanlarız. Yani önemli değil, ben kendim için yaptırmıyorum diyebilir veya çocuğuna, ama sen bunu yaptırmadığın zaman toplumsal bağışıklığa da karşı geliyorsun. Buna sürü bağışıklığı da deniyor ama topluma yayılmasına sebep oluyorsun. Bu aşıları yaptırınca toplumsal bağışıklık kazanılıyor. Yani başkasının da hakkına girmiyorsun. Aşılar genelde zaten de Sağlık Bakanlığımızın çok güzel bir takvimi var. Şimdi hepsi bir arada ayrı bir aşı da hazırlandı. Bu aşılar genelde bebeklik döneminde o takvimde zaten hemşireniz, aile hekiminiz çalıştığınız size hatırlatıyor. Ve aile hekimi de olarak bizim ana görevimizden biri zaten bu süreci takip etmek. Ama en önemli konu zamanında ve eksiksiz yapılması çok önemli. Çünkü çocuğun tüm yaşam boyu hayat kalitesini etkiliyor. Ve en güzel tarafı da Sağlık Bakanlığımız bunları sosyal devlet anlayışıyla hepsini ücretsiz sunuyor. Dolayısıyla
devletin, ben yani Amerika'da yaşadım, Avrupa'da yaşadım. Çoğu yerde bunlar ücretsiz değil. Dolayısıyla Türkiye aslında bu açıdan şanslı bir ülke. Hani ücretsiz olarak bunların tamamının sosyal devlet anlayışıyla sunulması tüm aile sağlık merkezlerinden. Bu da vatandaşlarımız için büyük bir imkan gerçekten. Peki hocam, grip aşısı konusunda fikriniz nedir? Yani Ben yetişkinlerde yaptırıyorum. de Ben yaptırıyorum. evet. Hani yaşlılar ve işte sağlık çalışanlar, biz çünkü günde 70-80 hasta görüyoruz. Hani sürekli bu alanda olanlar, ama herkes yaptırmak zorunda mı? Hayır. Daha çok immün sistemin etkileneceğini, sık kendinizi tartabilirsiniz. Ben sık grip olan bir insanım diyorsanız gerçekten de işe yarıyor. Ben grip aşısı yaptırdığım dönemde hiç grip olmadım yani. Ve her sene grip dönemi girmeden yapıyoruz. Devlet yaşlılara, kronik hastalara da grip aşısını ücretsiz sağlıyor. Bizler reçeteliyoruz. Hemen eczaneden ücretsiz alabiliyorlar. Özellikle dediğiniz çok önemli. Siz dediniz hani vücudumuzu tanımak, çevreyi tanımak. Ona uygun hareket etmemiz lazım. Bu da Allah'ın bir emaneti. Yani hor kullanılırsak işte sigara, alkol veya diğer şeylerle veyahut da gereksiz üzüntü, stres veya yanlış beslenme veya uykusuzlukla Allah'ın vermiş olduğu bir emaneti de ne yazık ki yanlış kullanmış olacağız yani. Yani aşı noktasında da yine bireyin kendini tanıması ve Çok bulunduğu önemli. çevresel faktöre Evet. göre aşının gerekli olup olmadığını aslında Tabii. kendisinin karar Tabii, vermesi karar vermesi gerekiyor. lazım. Ama hani ben açıkçası gereksiz bir aşı karşıtlığı olduğunu görüyorum. Yani her hastalığın bir yan etkisi olduğu gibi aşıların da yan etkisi olabilir. Ama bakıldığında Peygamber Efendimiz döneminde ilk alkolün yasaklanması, tedricen yasaklanmıştır ya alkol hani. Önce zararı faydasından daha fazla diyerek sonra da tamamen. Aslında aynı mantık burada da var. Yani baktığınızda bir aşının zararını ile bir hastalığın zararı kat kat fazla. Dolayısıyla hani aşılarla ilgili yapılan çok spekülasyonlar var. Bundan dolayı da vebale giriliyor aslında. Hani ben herkese saygı duyuyorum. Her görüşe saygı duyuyorum ama uzun bilimsel çalışmalar sonrası yapılan deneylerle bu ortaya çıkıyor ve binlerce insan bunu kullanıyor. Tabii ki her şeyin yan etkisi olabilir ama zarar ve fayda bakıldığında devletin sunduğu aşıların mutlaka hem çocuklarımıza yapılması lazım hem bizlerin yaptırması lazım. En azından ben öyle yapıyorum. Peki hocam, son dönemde benim de çok dikkatimi çeken bir konu var. Böyle çok duyuyorum Evet, etraftan. evet. Tansiyon. Yani özellikle orta yaş, 30-45 yaş arasında şu anda Doğru. çok sık rastladığımız bir durum. Yani o kadar önemli bir konuya değindiniz ki buna sessiz katil deniyor. Hipertansiyon, yüksek tansiyon sessiz katildir. Yani hiçbir belirti vermediği için biz sessiz katil diyoruz. Yani hani birçok hastam geliyor, hocam işte biraz başım ağrıyor, başım dönüyor, ense kökümde ağrı var, burnum kanıyor. Hani bunlarla da bazen belirti veriyor ama bu belki 10 yıldır, 15 yıldır yüksek tansiyon hastası sonunda kendini farkına varıyor. O yüzden çoğu zaman fark edilmeden ilerlediği için organ hasarı yapıyor. Ve kalp krizi, felç, böbrek yetmezliği bunların hepsine sebebiyet veriyor. O yüzden çok ciddi sonuçlara el verdiği için önce koruyucu hekimlik. Biz her gelen hastamızda bir genel tarama içerisinde tansiyon da ölçülür. Biz gizli şekerine bakarız, tüm tam kanına bakarız. Yani gerçekten bir aile sağlık merkezinize gidin. Telefonunuzdan aile hekiminiz kimdir diye bakın. Çoğu izleyicimiz belki hiç aile hekimine gitmemiştir. Şöyle düşünün insanlar, ben hastaneye gidersem hemen daha iyi tedavi alacağım. Halbuki böyle tansiyon gibi durumlarda da baştan düzenli olarak en azından her ay yapamıyorsan yılda bir tansiyonunu bir ölçürmen lazım. Hiç hayatında tansiyon ölçülmemiş insanlar var. Bunlar çok son noktada şiddetli kanama, işte baş ağrısı ve değişik sıkıntılarla geliyorlar. Allah korusun felçle geliyor, böbrek yetmezliğiyle geliyor yani. Aslında çok basit bir koruyucu tedbir değil mi? Evet, çok basit yani. Ve hani 40 yaş üstü bireylerde yılda bir tansiyon ölçümünü biz kesinlikle öneriyoruz. Ve hipertansiyon tanısı konulduğunda da yaşam tarzı değişikliğiyle ve ilaç tedavisiyle çok rahat kontrol altına alınıyor. Dolayısıyla imkanlar da var, çözümü de var. Peki yani. hocam, şöyle şimdi belirtiler olmadan
Nasıl anlayacağız? Tansiyon O var yüzden mı, yok ölçeceğiz. mu? O yüzden koruyucu hekimlik. O yüzden aile hekimlerimize gitmemiz lazım. Yani o zaman hiçbir şey yoksa bile bizim bu Gidin. kontrolü yaptırmamız Tabii. Yani lazım ara ara. şu an burada bizi izleyen tüm izleyicilerimize istirhamım. Bir aile hekiminize gidin, tanışın aile hekiminizle ve deyin ki hocam ben bir check-up'a geldim. Bir kanlarımı, bir tansiyon ölçümü istirham ediyorum. Koruyucu hekimlik anlamında. Aile hekimleri de mutlu olur bundan dolayı yani. Evet. Çünkü bizim görevimiz bu yani. Belki ihmal ediyoruz gerçekten bu Evet, durumu biraz. tabii ki, tabii ki, tabii ki. Peki çok önemli bir konu daha var. Son dönemde özellikle çok fazla duyuyorum. Evet. Bilerek veya bilmeyerek çok fazla vitamin almaya çalışıyoruz. Evet, o konuda ben biraz muzdaribim. Yani gerçekten sağlıklı bireyler, dengeli bir diyet ve tüm gerekli vitamin mineraller aslında belli seviyelerde biz eğer dengeli yiyorsak alıyoruz. Hani ama bazı durumlar nedir? Mesela hamilesin veya bakıyorsun birçok hastamda demir eksikliği anemisi var. Hanımefendilerde daha da yaygın olmak üzere halsizlikle gelen demir eksikliği anemisi çok yaygın. Veya D vitamini eksikliği veya ileri yaş veyahut da sırf ben vegan, vejetaryen besleniyorum hocam diyen hastalarımız var. Onlarda mutlaka vitamin takviyesi ihtiyacına göre biz kanlarını ölçüp veriyoruz. Bu çok önemli. Hem magnezyum hem çinko, demir, folik asit, B12 hamilelik döneminde belli vitaminleri veriyoruz. Ama şimdi moda haline de gelmiş bir durum var. Hani gereksiz ve yüksek dozda vitamini de aldığında vücuttan atılıyor kabul ama sonuçta sen yine karaciğerini, böbreğini ve metabolik sistemlerini yoruyorsun. Hatta bazen aşırı alımdan dolayı zarar da veriyorsun. Mesela fazla A vitamini alırsan ne olur? Karaciğere zarar verebilirsin veya fazla D vitamini alırsan Allah Teala öyle yaratmış ki o zaman da kalsiyum dengesini bozarsın. Bu yüzden de bu takviye ürünlerini gerçekten mutlaka aile hekiminin önerisiyle kullanmasını istiyoruz biz değerli izleyenlerin. Lütfen hani ya ben komşumda gördüm, arkadaşım kullanmış çok iyi gelmiş. Ya tavsiyeyle veya kendi kendinize kullanmayın. Veya bir dönem fazla reklamı yapılıyor Tabii, mesela. aynen. Moda Diyor, haline tabii. geliyor, yaygınlaşıyor. Ben de alayım kullanayım Evet, diyorlar. diyor ona da iyi gelmiş ben de bir yapayım. Hani ama ne olacak yani bir kanını ölçür, aile hekimine bir danış. O gene aile hekiminin bilgisi dahilinde ölçümden sonra kullanmaya başlarsan onun etkisini de sonraki gittiğin 3 ay veya 6 ay sonra kan ölçümünde görebilirsin. Dolayısıyla bu imkanı kullanmak lazım. O zaman her şeyin fazlası zarar diyoruz. Aynen her şeyi öyle. dengeli ve Ölçülü. kontrollü bir şekilde kullanmamız Tabii. gerekiyor. Ya dinimiz zaten denge dini, denge dini. Baktığımızda biz orta yoldayız. Hastalarımızın da mutlaka dengeli olması lazım. Aşırı reklamlardan etkilenmemesi lazım. Ve mutlaka aile hekimiyle beraber çalışması bence daha uygun olur Salih Hanım. Yine çağımızın en büyük problemlerinden birisi hocam obezite. Yani obezite niye son dönemde bu kadar fazla yaygınlaştı? Aslında bakanlığımız da bu noktada önlemler almaya başladı. Evet. Ama genel olarak çok yaygın. Evet. Yani şu an çağın gerçekten vebası ve baktığımızda toplumun çok büyük bir bölümü morbid obeziteye doğru gidiyor. Ben hani Amerika'da da yaşamış, Avrupa'da da yaşamış bir insan olarak hatta Amerika'da Houston'da yaşadım. İnsanlar kapıdan geçemeyecek kadar obez yani öyle dünyanın en obez şehirleri. Tabii burada en kötü şey bizim aslında çok güzel bir Akdeniz diyetimiz var. Yani Türkiye'deki çeşit Allah Teala bize o kadar güzel bitkiler, sebzeler, her şeye doğayı vermiş ki hani biz dengeli yemememiz için bir sebep yok. Ama fast food gerçekten başımızın belası. Bu fast food tüketimi, hareketsiz yaşam tarzı, yüksek stres düzeyi yani kortizolün sürekli yüksek olması ve uyku. Bunlardan dolayı obezite şu an ciddi bir problem. Bir de tabii ki çocuklarımızda da bizlerde de ciddi bir ekran bağımlılığı ve ekran süresinde artış var. Yani insanlar hareketsiz bir biçimde şu koltukta biz programımız diyelim 40 dakika. Biz sizin de 4 saat bu koltukta otursak ve hiç bacaklarımızı hareket ettirmezsek bu hem obezite hem diğer dolaşım bozukluklarına sebep olabilir. Yani bu ekran süresinin artması da böyle kas katı kalmış bir şekilde saatlerce aynı duruyor. Çocuk farkında değil. Sabit bir şey. Bazen Sabit bir bizim de şekilde. fark etmiyoruz Tabii bizde hocam. de öyle. Yani O an hiç anlamıyoruz. heyecanla- evet. Bakıyoruz telefonun başında 1 saat, 2 saat Aynen. geçmiş. Çünkü bizi zamandan ve mekandan koparıyor. Böyle bir şey var. Bu dışarıdaki oynama süreleri de azaltıyor çocukların. Evet, Ve maalesef. obeziteye de şu an çocuklarda da ciddi obezite var. Özellikle de yanlış işte içecekler ve fast food'la
O yüzden bizim niye obezite sıkıntı peki? Yani obez olunca ne güzel tatlı ponçik diyebilirsin ama obezite direkt diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları ve kanser türlerini arttırıyor. Doğrudan ilişkili. Biz de Sağlık Bakanlığımızın başlattığı bu obeziteyle mücadeleyi çok destekliyoruz. Bu çok önemli. Düzenli egzersiz yapabilmek. En az günde 30 dakikadan toplam 5 gün dersek 150 dakika yürüyüş. Bu hatta şu an Japonlar şöyle yapıyor. 3 dakika hızlı, tempolu, 3 dakika dinleyerek yapınca da aslında hızlı biraz yürüyüp sonra da biraz normal yürürsen de o da o 30 dakika yani süreyi kısaltabiliyor. Yani ille de hep böyle koşmak zorunda değiliz. Doğal ev yapımı gıdaların tercih edilmesi, porsiyon kontrolü yani baktığımızda dev porsiyon var. Ben Houston'da yaşarken bir işte small yani küçük, medium orta boy, large büyük, extra large çok büyük. Bir de onlar Teksaslı ya, Texas size falan diyorlardı kendileri. Yani iyice böyle hani bizde de Türkler olarak da bizim de büyük porsiyonlarımız var. Biz de cömertiz yani. Yavrum ye, yavrum ye bir şey yaparız yani. Ne kadar çok yedirirsen Yedirse, o kadar iyi annesin. iyi annesin. Ya Tabii. şimdi öyle çocuklar geliyor anneleri, hocam bu çok zayıf diyorum, aman zayıf kalsın diyorum ben ona. Ben çok bilirim yani. Asrın vebası şu an. Çocukların küçüklük döneminde bu çocuğa bir şey yedirmiyor musunuz? Niye bu kadar? Yani normal aslında kilosu. Ama sen eğer çocuk kilolu değilse, böyle etine dolgun görünmüyorsa senin anneliğinle ilgili de bir şüphe var. Veyahut da anne biraz daha toplu, çocuğu da toplu hale getiriyor yani. Evet, Yok gerek yok yani. O çocuğun yaşıyla zaten ilerliyor ama hani çocuklarımıza tabii ki doğal gıda yedirebilirsek, gereksiz karbonhidrat, ekmek, makarna, işte hani ne şey olan karbonhidratlardan da uzak tutmak lazım mümkün olduğu kadar. Porsiyon kontrolü yapmak lazım. Şeker, inanın içecekler başlı başına bir bela. Şekerli içecekler her yıl ortalama 5 ile 10 kilo ekstradan arttırıyor. Zaten şu an İsrail'i boykotla birçoğunu hamdolsun birçok kişi dikkat ediyor. Ama inanın tamamen şekerli içecekleri hayatımızdan çıkarıp bunu doğal içeceklere çevirmek lazım. Uyku düzeni çok 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 önemli. Yani uykuyu doğru şekilde, doğru miktarda uyuyanların kilo verme imkanı da daha rahat ve obez olmuyorlar. Ve yani diyelim ki olmadı, mümkün değil. Şu an artık aile hekiminizle ve diyetisyen eşliğinde çok rahat planlama yapabilirsiniz. Devlet bu imkanları veriyor. Sağlık Bakanlığı bu imkanları vermiş durumda. Yeter ki siz niyetlenin, siz isteyin, bizler yanınızdayız. O zaman koruyucu hekimliğin öneminden bahsedelim. Çünkü obezite dedik. Aynen öyle. Dengeli vitamin kullanımı dedik. Tansiyon dedik ve bunların hepsinde aslında koruyucu hekimlik başta olmak üzere bizim önlemler almamız gerekiyor. Ya şimdi şu an o kadar önemli bir konuya değindiniz ki Salih Hanım. Yani hastalıkları tedavi etmeden önce onları korumak, gerçekten önlemeye odaklanmak çok önemli. Yani bir sıkıntı yaşanmadan sen çocuğunun şuradan yere düşeceğini görüyorsun. O düşmeden çocuğu, düştükten sonra yavrum hiç düştün falan o ayrı bir şey. Biz düşmeden korumaktan sorumluyuz aile hekimi olarak. Veyahut da düştüyse de onu bir an önce oradan çıkarmaktan. Yani sigara bağımlıysa sigaradan çıkarmaktan, alkol bağımlısı alkol bağımlılığından çıkarmaktan, depresyona girdiyse ondan. Ama biz hem birey sağlığı hem de toplum sağlığından sorumluyuz. Yani sağlık sisteminin sürdürülebilirliği açısından bu çok önemli. Herkes kanser hastası, herkes şeker hastası olursa bu maddi olarak ekonomik tarafı da var. Sonuçta vergilerimizden devletin de ödediği bir şey bu. Aslında kendimize de zarar veriyoruz ve koruyucu hekimlik uygulamalarıyla yani bu aşılar, erken teşhis taramaları biz şu an mamografiye yönlendiriyoruz. Tüm meme kanseri her 8 bayanın biri meme kanseri oluyor. Çok önemli bir konu. Tabii yani bu imkan var. Devlet vermiş bunu. Kolonoskopi 50 yaş üstünde her hastamız bir kere yaptırmalı. Biz bunun için önce Gayta'da gizli kanla hemen pratik bir testle aile hekimleri merkezlerinde bu bakılıyor. Biraz korkuyor muyuz hocam? Ama yani doktora gitmekten, gizli, hastaneye gitmekten. Hayır, gidince bir şey çıkacak. Hayır. Aile hekimlerinize gidin bir şey çıkmadan kendinizi koruyun. Bu bilinci aslında oturttuğunuz için bu güzel bayram gününde ben sizi tebrik ediyorum. Yani bayramda çok önemli bir konuya değiniyorsunuz toplumsal açısından veya kan şekeri veya tansiyon yüksekliği. Bunlar en temel insanları da öldüren konular. Hani önemsemediğimiz için öldüren konular. Dedim ya sessiz katil hipertansiyon. Yani sessiz biçimde onlarca 20 yılca 30 yıl boyunca damar çeperine aşırı basınç yüklene bir anda bir inme. Bir anda ya hiçbir şey yoktu, sağlıklıydı.
Bir anda bir kalp krizi, bir anda bir böbrek problemi. Ve hocam dikkatimi çeken bir şey pandemi sonrasında çok fazla yani ben duyuyorum etrafımda ve gerçekten fazlalaştı. Yani özellikle tansiyon ve bu mevsimsel grip dediğimiz ama günlerce Doğru. geçmeyen belki de bilmiyoruz ne olduğunu. O doğru bir şey. Şöyle hani Covid döneminde daha çok ona karşı bir mücadele olduğu için o dönemlerde çok mevsimsel grip geçirmedik. Daha çok Covid'e de korundu. Herkes maskeli oldu. Tabii bu bitince o yaşanmamış şeyler de bakteriler de daha güçlenmiş bir şekilde geldiler. Daha inatçı. Daha uzun sürüyor. Akciğere kadar iniyor. Daha çok yoğun bakıma ihtiyacı olan hastalar var. Bu sıkıntı var ama işin temeli eğitim Salih Hanım. Yani şu an sizin yaptığınız gibi toplumumuzu, değerli vatandaşlarımızı sağlık alanında da eğiteceğiz. Sağlık okuryazarlığını arttıracağız. Ve ya lütfen her şeye dikkat ediyorsunuz. İş hayatınızda şurada burada ama lütfen önce kendi sağlığınıza bir düzenli sağlık kontrolüyle lütfen istirham ediyorum tüm izleyicilerden. Aile hekiminizi tanıyın ve aile hekiminizden mutlaka ve mutlaka bir tanışın. Hocam diyeyim ben bir check-up'a geldim. Bunu yani şu bayram programından bu mesajı bile alsa değerli izleyenler ben hedefime ulaşmış olacağım. Ki uzun dönemde birçok kişinin yaşayacağı problemleri biz şu programla teşvik ederek aslında engel olmuş olacağız. Niye? Bireyler sağlıklı olursa toplum sağlıklı olur. Toplum sağlıklı olursa devletçe, milletçe biz yani Türkiye'nin çok önemli bir misyonu var. Tüm dünya Türkiye'ye bakıyor. Ben 14 yıl Amerika, 7 yıl Almanya'da yaşadım. Yani inanın Türkiye'ye de büyük bir beklenti var tüm dünyadan. Bizim toplumumuz sağlıklı olursa biz bu beklentiyi her anlamda tüm dünyanın barışı için, huzuru için, mutluluğu için sağlayabiliriz. Allah'ın bize olan emaneti olan bedenimizi korumakta sorumluyuz. Burada da hem psikolojik hem fiziki olarak sorumluluklarımız var. Ve toplum açısından da büyük bağımlılık problemleri var. Yani o da beni ne yazık ki üzüyor. Birçok gençte görüyorum sigara bağımlılığı, alkol bağımlılığı. Hatta keyif gibi düşünüyorlar nargile veyahut da bu vaping çok moda işte evet. Çilekli falan. Bunlar da beni çok kaygılandırıyor. Çünkü şu an bilmiyorum bu konuya girelim mi vaktimiz var mı ama. Yani şöyle hocam aslında çok güzel şeylere değindik. Ben özellikle girmek istiyorum. Çünkü çok yaygın. Yani sigara ve alkol bağımlılığı, yine elektronik sigara sanki böyle hafifleştiriyormuş gibi. Evet. Özellikle gençlerde çok yaygın. Şöyle yaş olarak hatta belki 15-16 yaşa kadar indi. Evet. Bu anlamda da sizden biraz görüşlerinizi rica edersek çok güzel olur. Keyifli. Yani ben her gelen hastama sigarayı sorarım. Sigara veya işte bu elektronik sigarayı kullanıyor mu veya nargile. Şöyle sigara 1 zarar veriyorsa elektronik sigara 10, nargile 100 zarar veriyor. Öyle düşünün. Yani bu kabaca tabii halkın anlaması için söylüyorum ama sigara yere şöyle taze bir zift, yeni asfaltlanan bir asfaltı düşünün. Buharı çıkıyor yukarı. Siz eğiliyorsunuz, o zifti yalıyorsunuz dilinizle. Kronik bir intihardır. Yani kendinizi yavaş yavaş öldürmektir sigara. Ve sigaranın 10 kat daha zararlısı elektronik sigaradır. Neden? Elektronik sigara içinde 5000 madde var. Bunların birçoğunun içinde ne olduğu da bilinmiyor. Ve bunların hangisinin hangi yolaktan nasıl kansere sebep verdiği de bilinmiyor. Siz elektronik sigarayla aldığınızda ne yapıyorsunuz? Isıtıyorsunuz. Isıtılınca çektiğinizde içinize akciğerlerde o keseciklerde hapsoluyor. O yağlar, yağ damlacıkları. Ve bundan dolayı da çok daha şiddetli ve daha büyük zarar veriyor. Yani akciğerinize siz sıcak yağ keselerini çektiğiniz için çok daha hızlı harap oluyor. Bu şekilde harap olan çok gencimiz var. Sırf işte ben çilekli içiyorum, arada böyle tutuyorum falan diyerek. Sanki o çilekli, mangolu, ananaslı olunca biraz hafifletiyormuş gibi geliyor gençlere. Bu nargilede de böyle. Nargilede onun 100 katı daha zararlı. Yani nargilede direkt kömürü ciğerine çekiyorsun. Öyle düşün yani. O zararı veriyorsun ve ısıtmak aslında en büyük zararı oluşturuyor. Şimdi patlamış mısır görünümü var. Yani akciğerler öyle zarar görüyor ki patlamış mısıra dönüyor. O yüzden istirham ediyorum. Yani sigara konusunda ve özellikle elektronik sigaradan ve nargileden mutlaka kaçınmasını istiyorum. Bu konuda da bu havasız saha oluşturma, bu konuda bakanlığın da zaten denetimleri artmış durumda. Çünkü büyük hem ekonominize zarar diyorum. Diyorum bak
Bu sigarayı günde bir paket mi içiyorsun? Şu kadar lira. O parayı kenara koy. Faizsiz katılım ve herhangi bir emeklilik sistemine koy. %30 devlet katkısıyla 5 sene sonra TOG araban olur diyorum. Ve işin ekonomik tarafını da anlatıyorum ona. Diyorum bak Belki oradan hem kandırırız ömrün diye. 10 yıl uzayacak hem bunu lütfen bir tavsiye olarak kabul etme ekonomik ama diyorum hem ekonomik olarak hem sağlığına yani hem ömrün daha bereketli bir kaliteli olsun. Uzun olmasa bile daha Hocam kaliteli bir yaşam. ekonomiye gerek yok ya, intihar dediniz, daha ne olacak, Evet, ama tabii. insanlar tabii kabul Evet. etmekte zorlanabiliyorlar. Öyle yani. Alkol de aynı şekilde. Özellikle tek bir damlası bile çok 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 toksik, çok zararlı. Alkol bakıldığında vücuda direkt zarar veren ve ilk alındığı andan itibaren tüm organlara ve karaciğer dahil olmak üzere çok ciddi zarar veren ve yalnız sarhoşluk değil, yani kanser ve birçok metabolik hastalıkları sebep olan ciddi bir zehir. Damlası bile çok tehlikeli. Alkolden mutlaka uzak durmak lazım. Zaten bağımlılık denince işte ekran bağımlılığı var, diğer bağımlılıklar var. Bunlarla mücadele etmemiz lazım. Artık problemler de değişti, toplumsal problemler. Yaşam tarzlarımız değişti. Şimdi bakın 10 yıllığına aile yılı 2025 ama 10 yıllığına da Cumhurbaşkanımız ilan etti. Yani 2025'ten 2035'e kadar 10 yıl boyunca aileye odaklı yeni bir kampanya başlatıldı. O yüzden biz aile hekimleri olarak tüm hem psikolojik hem sosyal hem de bu açıdan bu konuda çok hassasız. Yani ailenin sosyal yapısı ve sağlığını korumak bir bütündür. Sağlıklı olmayan aile bireyleri aileyi de koruyamaz. Farklı problem, yani bir alkolik baba eve geldiğinde hanımıyla tartışır, döver veyahut da işte bağımlı bir çocuk aileden koşar gider, annesini babasını öldürebilir, Allah korusun. Yani yaşanan birçok dramları görüyoruz. Maalesef. O yüzden burada gelin, ailecek gelin, çocuklarınızı, hanımınızı elini tutarak beraberce gelin. Bir koruyucu hekimlik anlamında bir check-up'tan geçin. Emin olun bu ailenize yapacağınız çok değerli bir yatırım yani ömür boyu. Buna dikkat eden ailelerimiz de gerçekten hem kültürlü hem mutlu oluyorlar, hem farkındalıkları artıyor, kendilerini tanıyorlar, diyorlar evet ya benim bu rahatsızlıklarım varmış, ona göre tedbirimi alayım. Yaşam tarzını değiştiriyor, motive oluyor. Hocam diyor ben dediğiniz gibi işte günde 8.000 adım atabildim, işte şunları yaptım ve görebiliyorsun. Gizli şekeri 5.8'den gizli şeker tanısı almış, hop 5.6'ya geri inmiş. Tekrardan düzeliyor hemoglobin A1C'si. Hani orada dokunuşu yapabilmek o kadar haz verici ki insanı ve uzun dönemde onların mutlu olması. Tabii biz birçok rapor da veriyoruz. Evlilik raporları, işte hani birçok ihtiyaçlarında da ailelerimizin yanındayız rapor anlamında. Askere gidenin askeri muayenesi, birçok rapor, Aslında doktorluktan evet, ziyade ailenin birçok özel anında da onlara şahitlik oluyoruz. ediyorsunuz Evet. ve birçok konuya hakimsiniz Tabii aileyle hepsi ilgili. düğünlerine çağırıyor. Hocam siz ailemizin hekimsiniz diyorlar. Mutlaka düğünümüze gelin. Yani işte bir de mesela benim odamdaki tüm çiçeklerimi hastalarım getirmiştir hani. Geldiğinde hani kendileri hocam şu bak bunu ben hacca gittim geldim Mekke'den şunu getirdim diyor biri mesela, özel bir çiçek. Öbürü ayrı bir şey. Tabii biz hediye falan kabul etmiyoruz ama çok ısrar edince de işte o çiçekler yine konuyor veya sonuçta devletimiz her türlü imkanı sağlıyor. Son olarak çok özel kendim Tabii. bir soru soracağım. Tabii ki. Program Ne demek? dışında olsun Ne demek bu. hocam, her zaman. Dertleşiyor musunuz hocam Tabii hastalarla? ki, tabii ki. Yani böyle hani psikolojik sohbetlere falan da giriyor musunuz? Aile hekimlerin en önemli rollerinden biri özellikle psikolojik sağlıktır. Yani şöyle gelen kişinin o derdini dinleyip, çünkü iyi halini görüyorsun, morali bozuk halini görüyorsun, düzenli geliyorlar hastalar. Orada hiçbir şey yapmasan, sadece dinleyip orada bulunsan, o içini dökebilse o başlı başına bile büyük bir destek Belki oluyor. hastalığı da Tabii çözeceğiz. veyahut da orada doğru yönlendirme yaparak. Yani anlıyorum, yani hayatta böyle zorluklar yaşanabilir. Sen güçlü ol, sen yani orada biz o gerekli motivasyonu veriyoruz. Hatta Wonka dediğimiz aile hekimlerinin dünyadaki birliği bu seneyi geçen günlerde Dünya Aile Hekimleri Günü'ydü ve Wonka ilan etti. Özellikle psikolojik tarafta destek verme vurgusuyla çıktı bu sene. Çünkü biz psikolojik desteği de veriyoruz.
aileye hakim olduğumuz için orada doğru yönlendirme ve o insanları doğru yönlendirerek gerçekten dertleşme ve tabii ki çok yoğun bir mesaimiz var ama imkan el verdiği kadar onların dertlerini dinleyip de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani bu da bizim görevlerimizden. Çok değerli bir iş Evet. yapıyorsunuz hocam. Elimizden geldiği kadar devletimiz bu imkanı halkımıza sunmuş. Biz de orada elimizden geldiği kadar büyük bir onurla, mutlulukla bunu devam ediyoruz. Çünkü gerçekten Allah hem iyi hekim olmayı hem de hikmetli olmayı nasip etsin. Yani hep bu şekilde dua ederim. Maşallah. Yani o insanların derdini de dertlenmek ve onları güzele yönlendirmek. O öyle bakınca da Allah çok bereket veriyor ve Allah onların kalbinde de doktorlarını sevdiriyor. Biz de onları seviyoruz. Yaradan'dan ötürü öyle diyeyim. Hocam bugünden itibaren inşallah ekran başındaki seyircilerimizin de bir pencere açılmış oldu. İnşallah, inşallah. Sağlıklarına birazcık daha dikkat etmeleri ve bu konuyu önceliklerine almaları noktasında inşallah bir İnşallah. faydamız olmuştur diyorum. Bence bayram programları içerisindeki güzel bir açılım oldu. Çünkü sağlık önemli ama aile hekimlerine yönlendirme konusunda sağlık programları yani yapılması da önemli. Hemen işte şu ürünü satmak, şu ürünü yönlendirmek değil. Gerçekten ihtiyacınız olanı koruyucu hekimliğe odaklı bir program yaptığınız için de ayrıca sizi tebrik ediyorum Salih Hanım. Hocam ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bize konuk oldunuz ve çok değerli konulardan bahsettik. Sağ olun. İnşallah izleyicilerimiz için faydalı İnşallah, olmuştur. inşallah. Tekrar ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık diyorum. Evet sevgili dostlar, bugün yine çok güzel konulardan bahsettik. İnşallah hepimiz için faydalı olmuştur. Belki daha farklı pencerelerden bakmak için de inşallah bir fırsat olmuştur diyelim. Tekrar hayırlı bayramlar diliyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.